Bu arada Kurşun Şelalesi'ne çok yakınmışız. Asfalt yoldan gitsek zaten çok yakın ama işte bu ormanlık arşik yollardan gittiğimiz için yollar falan ufak tefek yolumuzu bozuyor. O yüzden biraz gecikiyoruz. Bugün şelale var mı? Başka bir şey istemiyorum. Zaten ufak tefek problemleri atlattım. Ufak bir yol yapayım. Akşam kampımıza atarız. Abi adamın dediği gibi yol mu yok yani burada. Yani ben şaşırdım bilmiyorum ama izin üstünde gösteriyor rota. Ama yani şöyle bildiğin jungle'dayız yani. Hani şunun arasından geçiyorum. Çanta manta var. Çanta olması yine neyse de. Yani yol yok burada yani. Nasıl bir yer anlamadım yani. Bayağı şeylerin arasından gidiyorum yani. Bildiğin çalıların arasından gidiyorum. Bir patika da göremedim yani. Takip edemiyorum patika şu an. Kültür Rotaları Derneği'nin rotasından yürümek isterdim gerçekten. Abi beni kötü bir rotaya soktu. Ya da ben mi yanlış girdim bilmiyorum artık. Ama takip ediyordum sürekli. Çizgi, mavi çizgi. Bu rota Cat Claw'un ilk yaptığı rota. O yüzden de eski veya değişmiş olabilir ya da orman olmuş olabilir. Şurası. Şöyle bir yere girdim. Ya çıkamıyorsun, gidemiyorsun. Bir patika yok. Ben de hemen Kemal kardeşimi aradım. Allah'tan telefon çekiyor, internete çekiyor burada. Şu an. Bazı yerlerde çekmiyor ama dikkatli olun. Wikilog'dan bana bir rota gönderdi, Cüneyt'in rotasını. Sağ olsun, ona çok teşekkür ediyorum. Anında. Artık onu takip edeceğim. Yani dediğine göre o da %90-95 oranında şeyi takip etmiş. Ama o da içerisinde yazmış zaten. Bazı yerler sıkıntılı diye. Şimdi artık orayı takip edeceğim. Tutlarla yeni dünyalar acayip olmuş. Bayağı da bol meyvesi var. Bunlar da limon çiçeğine benziyor. Acayip güzel kokuyor ya. Şöyle narenciye ağaçlarının arasından yürümek gerçekten çok güzel. Limonlar, portakallar vesaire var. Arka tarafta da zeytin ağaçları falan vardı. Bir tane abi avokado bile ekmiş. Göstereyim size. Şurada avokado ağacıymış. Aslında yapraklarından tamam lazımdı ama tanıyamadım. Daha üstünde yok tabii ki. Genç fidan galiba bu. Şu yapraklarına bakarsanız. Zaten avokadonun çekirdeğini ekseniz bile avokado şey çıkıyor, evde bile çıkıyor yani. Ama tabii verim vermez mi? Onu bilmiyorum. Bakın buralarda domates bahçeleri. Yediğimiz çoğu domates kışın bu seradan geliyor. Şöyle yeşil. Şu an asfalt bir yola çıktık ama yapacak bir şey yok. Oralarda yürünmüyor çünkü. Asfalt da olsa burada yürüyeceğiz artık. Giden seralar camdan yapılıyordu. Şimdi komple de çoğu plastikten yapılma. Bu da eskilerden kalma, bakın alt tarafları. Kaktüslere bayılıyorum. İnşallah bir gün evim olursa bahçesine ekerim. Komple sera. Hepsi sera. Yanına da evlerini kurmuşlar. Seralara bakıyorlar böyle. Mesela Wikilog'dan girince işareti gördüm ama Kültür Rotaları Derneği'nde başka bir yoldan gösteriyor. Ormanlık alanına girmek tehlikeliymiş. Tehlike bizim göbek adımız diyoruz. Nereden geçiyorsunuz? Çıkmaz sokak geziyor şurada da. Şöyle geçtiğinizde zaten hemen işareti göreceksiniz şu ağaçta. Benim yürümek istediğim yol bu şekilde işte, yani tam ormanlık olsun da böyle en azından bir patika olsun mesela. Şurada bir patika var mesela, tamam ağaç devrilmiş ama en azından patika olduğunu görüyorsunuz yani. Takip edebileceğiniz bir şey var sonuçta. Taşa bakın, tam kalp gibi olmuş neresi. Şöyle göstereyim. Çatlamış. Antalya'nın tabi portakalı meşhur. Altın Portakal Festivali falan var hatta. Muz da denedim, muz da fena değil. Yerli muz küçük ama muz işte. Portakalın tadına bakalım. Tadı gayet lezzetli ve sulu. Denemenizi tavsiye ederim. Yani yarısını yedim. Şu an zaten ne yesem güzel geliyor. O kadar yoruldum ki yani. Her şeyi yiyip içebilirim. Her şeyin tadı güzel geliyor şu an. Akşam yani çok geç saatte çadır kurmak zorunda kalmıştım. O yüzden de biraz ufak tefek problemler olmuştu. Hani son dakika, yani hava kararmadan bence en iyisi çadırınızı kurmak. İşte ateş mi yakacaksınız artık, yemek mi yapacaksınız? Yani o işleri halletmek. Çünkü hava karardıktan sonra işler daha da zor oluyor. Yani hem yer bulmak zor oluyor, hem de çadır kurması falan zor oluyor. O yüzden vakitlice uygun yeri bulup çadır kurmak lazım. Ben de bugün buraya çadır kurmayı tercih ettim. Sonra yemeğimizi yapacağız. Başka da bir şey kalmıyor. Herkese selamlar dostlar.
Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Umarım herkes iyidir. Amerika videosundan sonra yine ailemize katılan kişiler olmuş. Onlara çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tekrardan. Yürüyüşün ufak bir değerlendirmesini yapalım hemen. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben aslında bu Aziz Paul yolunu yürümek için Antalya'ya geldim. Fakat gelirken hem klimadan gerekse İstanbul'dayken ufaktan bir üşüttüğüm için kendimi kötü hissettim. Hani öyle yola başlasaydım yolda daha kötü olabilirdim gerçekten. O yüzden de ben de biraz dinleneyim, hani kendime geleyim. Ondan sonra yola devam edeyim dedim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama yani yollarda, ormanda rezil olmaktansa en azından evde kalmak bana daha iyi geldi. Kendimi daha iyi hissettim. Ondan sonra yola başladım. Tamam, evde biraz fazla abarttım onu da, olayı. Biraz fazla kaldık. Antalya'yı biraz gezdik, dolaştık. Biraz suyunu çıkarmış olabiliriz. Yürüyüşe pek vakitimiz kalmadı. O yüzden aslında Aziz Paul yolunun bir başlangıç etabını yürümüş olduk. Çok bir ileri gidemedim açıkçası. Hani hem ileride yürüyecek insanlar için hem de kendim için aslında bir tecrübe oldu bu. Neden diyecek olursanız, hani buraya ne zaman gelinmeli, ne yapılmalı, nereden başlanmalı vesaire, bu gibi konularda tecrübem oldu. Antalya gayet sıcak. Yani ben de çok su içtiğim için, çok su içen bir insan olduğum için acayip su tükettim. Yani kısa bir rota yürümeme rağmen yani kimi görsem su istedim neredeyse. Her yerden sağ olsun herkes yardımcı oldu. Su verdiler. Hani yemek konusunda sıkıntı olmadı. Yemeğimi almıştım. Ama suyu taşımak da zor. O da ayrı bir dert. 1,5 litre falan taşıyorum ama yetmiyor bana açıkçası. O yüzden evlerden falan yardım istedim. Suyu öyle temin ettim. Yolda Wikilogg'dan artık kültür rotalarından çıkıp Wikilogg'a geçtim. Cüneyt Bey'in yolundan yürümeye başladım. Onda yapacak bir şey yoktu artık. Çünkü en son biliyorsunuz, siz de gördünüz, şöyle çok karmaşık ormanların içine girdim ve yani yürüyüşü bırakacaktım neredeyse, artık o seviyeye geldim. Çünkü hani yani şeyden geçmek sıkıntı değil. Önünüzü göremiyorsunuz. Hani tam 1-2 tane olur, 3 tane 4 tane olur. Geçtim baktım olacak gibi değil. İşin içinden çıkamıyorum. En sonunda tamamen çıktım o bölgeden. Asfalttan yürümeye başladım. Asfaltta da size gösterdim zaten. Rotadan izler vardı. Artık hangi yol doğru yol bilmiyorum artık. Ama önemli olan bence doğada olmak, yürümek, aktivite yapmak, hiking'e, trekking'e gönül vermek. Önemli olan buydu benim için bence. Yani kısaca toparlayacak olursak, bir hafta gezdim, eğlendim. Ben de farklı yerlere, Antalya'nın merkezine gittim. Plajlarında gezme fırsatım oldu. Müzelerine gittik beraber, sizlerle beraber. Ve bu beni biraz da yordu açıkçası. Çünkü her gün bir şey yapmak, her gün bir yere gitmek insanı yoruyor yani. Bir insan artık ben biraz tamam, gezmek tabii ki çok güzel, harika bir şey. Ama bazen de dinlenmek de gerekiyor. Yani ikisini dengede götürmek lazım. İşte bir anda tatil diye oraya git, buraya git, şuraya görmem lazım, şuraya görmem lazım derken yani kendinize psikolojik olarak yıpranıyorsun yani. Yani ne kadar hoşunuza gitse de psikolojik olarak sizi yoruyor yani, zihinsel olarak. Hani fiziksel olarak gerçekten iyiyim, hiçbir şeyim yok. Ama artık şu an mesela bu sabah hani yataktan çıkasım bile gelmedi. Hani uyku tulumunun içinden yatak dedim de uyku tulumu yani. Uyku tulumunun içinden zor çıktım yani. 2-3 saat yattım böyle, internette debelendim falan filan. Bir şeylere baktım. Biraz da tabii yürüyüşün de vermiş olduğu bir ağırlık oldu. Dünkü yürüyüşün. Bayağı bir debelenince yani 2-3 kere böyle çıkmaza girdim böyle. Bir de tek başınıza olunca daha zor oluyor tabii ki. Ben de biraz durayım, dinleneyim dedim. Yani artık hani bugün de kısa bir yürüyüş yapıp artık sonlandıracağım yürüyüşü. Belki sizin için çok detaylı bir rehber olmadı ama Kültür Rotaları Derneği'nin kitabını okursanız orada çok detaylı bilgiler var. Hem Perge'nin, Pisidia'nın vesaire tarihi olarak bilgileri var. Hem işte nerede su alabilirsiniz, işte çeşmeler, nerede konaklayabilirsiniz, pansiyonlar, oteller hakkında bilgiler var. Ayrıca da yürüdüğünüz güzergahı anlatıyor size. Yeni güncel kitabını alırsanız daha iyi olur, yeni baskısını. Hem de ayrıca Kültür Rotaları Derneği'ne gelmeden burada uğrayabilirsiniz ya da telefonla arayıp konuşabilirsiniz. Yardımcı olurlar size diye düşünüyorum. Ben gittiğimde hafta sonuydu, kapalıydı, o yüzden uğramadım. Yoksa ben de uğrayacaktım. Yani yolda yanlış gördüğüm veya yanlış yorumladığım bir şeyler olursa alta yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bana destek olmak isterseniz de videoyu beğenip abone olarak Instagram'da takip ederseniz bana çok büyük desteğiniz olur. Şimdilik bu kadar. Kaldığım yer böyle bir yerde. Şimdi hazırlandım, çantamı topladım. Yola koyma vakti geldi. Yürürken her zaman tedbirli olun. Bir de uzun paçalı bir şey giyin. Yani uzun pantolon gibi.
Yani çünkü benim bacaklarım çok çizildi şort giyince. Pantolona geçtim şimdi. Pantolona sıcak ama yapacak bir şey yok. Bir de böyle çalılarda teller falan oluyor şöyle. Az önce ben takıldım. Siz dikkat edin buralardan geçerken. Ne olur ne olmaz yani, aklınızda bulunsun. Şu an Kuşumlu Şelalesi'ne çok yaklaştım. Yani yürüyerek, yani Google Maps'ten bakın 7 dakika falan diyor. Artık yürüyüşün burada bence sonuna geldik. Bundan sonra toparlandım zaten. Kuşun Şelalesi'nde daha önce gezdiğimiz için iyi oldu açıkçası. Evet dostlar, şelaleye geldik sonunda. Çok da uzak değilmiş. Hatırlarsanız burayı. Bayram bittiği için gördüğünüz gibi sıra yok. Burada ücretsiz otopark da var. İsterseniz aracınızı buraya park edebilirsiniz. Buradan şimdi bir dolmuş falan bulayım. Merkeze kaçalım. Kaç sakin ya içerisi. Baksanıza. Aslında tam şimdi gelmek lazımmış aslında. Bu arada şuradaki su da içiliyormuş. Onu da sordum abi. Oradan bir su içeyim kendime geleyim ya. Su candır abi ya. Yalnız benim ellere bakar mısın, kollara? Kıpkırmızı olmuş. Sinek mi ısırdı? Ne oldu bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey değildir. Daha yeni fark ettim. Neyse, burada en azından tanıdık bir yere çıkmak iyi oldu. Buradan nasıl merkeze gideceğimi biliyorum. Buradan bir hemen hasta bu olacak. Yani olduğumuz yerden yürüseymişiz şelalenin içine çıkacakmışız yani. Yana gidebilirsiniz. Kıbrıs Sekici arası yarımsel taşıyor. Gazi Osman Paşa'dan Seyran Tepeye 35 dakikada. Dostlar, buraya ters hatırlarsınız. Arkeoloji Müzesi'nden sonra sahile inmiştik. Şimdi biraz vaktim var. Hava soğumadan denize girmek istiyorum. Yani son denize gidip de öyle gireyim bari. Yani asansöre binip aşağı ineyim, sahile geçelim. Asansör bozulmuş ya, şansa bak. Neyse, merdiven falan vardır herhalde. Yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Resmen ağaçların içinden geçiyormuşuz sanki. Öyle bir yer bu. Sadece şurası zaten hemen ya. Bir şey kalmadı. Ben yapan abimiz geçen de buradaydı. Çok seviyor herhalde. Demek ki doğru noktaya gelmişiz. Dostlar. Deniz göründü. Bakalım giren var mı, yüzen var mı? Güneşlenen var. Yüzen de var. İyi, tamam ya, gideriz. Bakalım. Saatimiz 18.41. Bunda şarj bir hafta oldu. Şarj hala %61. Tabii çoğu özelliğini kapattım. Bayağı iyi götürdü şu an. Ben burada bir yere atalım hemen. Güneşli bir yere çantamızı. Gitmeden bir yüzmeye ya. Şöyle. Şuradan da paraşütle, motorlu paraşütle attılar herhalde şuradan. Ya da yamaç paraşütü mü? Bakalım. Şu bayrağın olduğu yerde görüyor musunuz? Bu da güzel bir spor. Sevdiğimiz bir spordur. Biz hemen denize atlayalım baba. Sakin bir yer bulup. Ben bir tur girdim. Bir turla beraber gelin. Size de göstereyim denizi. Bazen yani çok iyi ya. Soğuk değil, sıcak da değil. İyi yani. Tam girilir yani. Nisan'ın ortasındayız. Abi Nisan'ın ortasındayız ama muhteşem bir hava var. Yani hava, güneş battı neredeyse. Ama su hala güzel. Son bir tadını çıkardım. Buradan sonra da artık eve dönüş yolculuğu başlar. Dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Size Falezler'den, Antalya'dan, Konyaaltı'ndan selamlar gönderiyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz alta yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka buralara gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizi denizle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir kendime sormadan duramadım.